Türkiye, Simirni. Türkiye. Türkiye. So, like, what do you do in a day here, in summer or in winter? Şu alt kat bizim odamız. Muhtemelen birçoğunuzun aklına sağlık ocağı yeterli mi diye geliyordur. Şurada bir ambulans bile var. Söylediğine göre 100 yaşındaymış. Maşallah dedim vallahi. 3 tane bacak var ve inanılmaz bir fiyat. Hemen şurada okulu da var. Şimdi böyle şeyler tabii ki riskli oluyor. Biz yapıyoruz hep ama arkadaşlar, minicik bir Ege adasından, Agatonisi'den selamlar. Buraya yine Murat'la birlikte geldik. 2 gün boyunca bu adada hem denize gireceğiz, buranın sakinliğin, huzurun tadını çıkaracağız. Hem de 200 kişinin bile yaşamadığı bu adada yaşam nasıl, işte yerlilerle konuşarak vesaire burayı size anlatmaya çalışacağız. Diğer küçük adalarda olduğu gibi Agatonisi'de de otel ve pansiyonlar rezervasyon sitelerinde görünmüyor. O yüzden biz feribotumuz adaya yanaştıktan hemen sonra kapıdan giderek ayarladık. Böyle lüks olmayan pansiyon tarzı bir yer. Oda fiyatı 2 kişi için 45 euro, yani kişi başı 22,5 euro ödedik ama o kadar güzel ki böyle balkonumuzun hemen yanı plaj. Sabah yani yüzümüzü yıkamaya denize girebileceğimiz bir yer. Denize girmeden önce bir yemek yiyelim dedik. Hemen limanın girişinde bir taverna vardı. Ben böyle şey söyledim. Kırmızı soslu keçi. Ücret de 7,5 euro. Tadını çok merak ediyorum. Böyle şehriyeli bir şey geldi. Bayağı iyi ya. Üstüne peynir de koymuşlar, parmesan. Çok lezzetli. Bu kadar beklemiyordum ben mesela. Büyük bire söyledik. 4 euro. Büyük suda 1,5 euro. Fiyatlara da uygun gibi görünüyor. İnşallah her şey böyledir. Gerçi çok da yapacak bir şey yok burada. Burası merkezde, hemen bizim odanın yanındaki plaj. Bizim amacımız aslında öncelikle buraya 700 metre yürüyüş mesafesinde şuradaki yoldan gidilen plaja gitmekti. Ama 2 dakika dinlenelim diye böyle uzanmıştık yatağa odadan ve balkonun kapısından şurayı görünce dayanamayıp kendimizi suya attık. Neden olduğunu şimdi daha iyi göstereceğim uygulamalı olarak. Şu alt kat bizim odamız. Şimdi Murat'ta uygulamalı gösteriyoruz. Böyle çıkıyorsunuz, hemen hop suya atlanıyor burada ve denizdesiniz. Murat maratona hazırlandığı için 13-14 kilometrelik böyle bir koşuya gitti. Ben de o esnada yine merkezde, odanın önündeki bu plajda böyle takıldım, denize girdim, çıktım. Ama o kadar huzurlu ki size anlatamam. Yani biz bu huzurun normalde günlük hayatımızda niye yaşayamıyoruz diye insan sorguluyor. Hatta oradan daha da derin düşüncelere gidiyor. Diyor, biz bu kadar güzelim bir dünyada bakar mısınız? Biz neyi paylaşamıyoruz? Daha doğrusu biz paylaşıyoruz. Dünyada kötü insanlar var, böyle bencil olan, her şey benim için olsun diyen insanlar, onların yüzünden oluyor. Kimisi de bunların gücü ele geçirmiş oluyor. Ülkeleri yönetiyor ve bütün bu kötü şeyler, atıyorum soykırımlar, savaşlar vesaire bu insanlar yüzünden yaşanıyor. Gerçekten anlayamıyorum ben yani neden böyle. Yani bakar mısınız, dünyanın güzelliğine azla yetinmek varken neden hep daha fazlasını istiyor bazı insanlar? Gerçekten anlamak mümkün değil. Adanın böyle bir marketi de var. Süpermarket mi diyelim artık, bakkal mı? Bakalım içinde neler varmış. Soğuk kahve yapıyoruz. Ve fiyatlar ne kadar? Ben de odaya bir şeyler alayım, su vesaire. Bakın çeşit çeşit meyveler var. Şurada işte çaydır, reçeldir, ekmekler. Hemen hemen her şey
var aslında. Makarnalar. Bu adaya tabii tekneyle gelenler çok oluyor. Özellikle Türk turistler ama Avrupalılar da çok geliyor. Onların da birçok ihtiyacı işte şampuan olsun vesaire. Her şey burada mevcut. Yani sadece adanın yerlileri için değil. Bakalım fiyatlara. Fiyatlar da tabii normalden biraz daha pahalı. 3.10. Yukarıda ama bir bakkal daha varmış. Oradan belki yerliler alışveriş yapıyor diye daha ucuz olabilir. Burası tekneli insanların daha çok tercih ettiği bir yer. Ben buradan sadece su alayım. Belki bira alırım vesaire. Bakalım su fiyatları falan nasıl burada. Şimdi benim aldıklarımın fiyatını söylüyorum. Büyük su 1 euro. Böyle küçük boy biralarda 1.30 euro. Zaten burada çok bir şeye ihtiyacımız yok. Kahvaltı falan dışarıda yapılabiliyor. Bir de dediğim gibi yukarıdaki marketi de gezeceğim. Bakkalı daha doğrusu. Bakkal ablaya birkaç soru sorayım dedim ama İngilizce bilmiyordu. Genel olarak adada durum öyle galiba. Şimdi bizim bu kaldığımız odayı tutarken de konuştuğumuz teyzeler onlar da bilmiyordu. Google çeviri sayesinde anlaşabildik. Bu arada yeni bir feribot geldi adaya. Adamız kalabalıklaşıyor. Bakalım kimler geliyor. Çok az insan var. Aynı kişilerle geldiğimizden beri 3 defa 4 defa karşılaştık. Bakın bizim ev sahibi ablalarda bunlar kalispera. Hiç bilmiyorlar onlar da İngilizce ama bir şekilde anlaşıyoruz. Şöyle bir genel olarak da göstereyim. Kaldığımız yeri, bahçesi bura. Gerçekten çok keyifli bir yer. Adanın yukarısında küçük ufak bir köy daha var. Oraya artık yarın gideceğim. Çünkü burada şöyle bir kafe var. Biraz da burada keyif yapıp huzur bulayım dedim. Bu saatte kahve yokmuş burada. O yüzden ben de bira içeyim dedim. Biranın fiyatı 3,5 euro ama manzaram çok keyifli. Bu arada buranın sahibiyle de bir konuşayım, sohbet edeyim dedim. Onun da İngilizcesi pek iyi değil. Bulabilecek miyim İngilizce bilen birini bilmiyorum. Neyse deneyeceğim 2 gün daha. Murat koşusundan döndü. Ada nasıldı? Valla dağları böyle çorak ama böyle serbest gezen keçiler ve inekler vardı bol bol. Beni görünce hep kaçtılar. İşte o yüzden demek ki keçiler burada lezzetli. Ama ineğe şaşırdım. Bir inek çok İnek de muydu? vardı. 2 tane gördüm. Sürü halinde keçiler vardı ama bir çoban köpeği yoktu yani. Herhalde tehlike arz edecek bir hayvan yok. Yani demek. bir de burada zaten bence pek hayvan da yok. Neyse yarın ben de göreceğim. Yarın birlikte de yürüyeceğiz bir. Şimdi akşam yemeği için adanın tepelerindeki bir tavernaya geldik. Şöyle göstereyim uzaktan da. Şurası. İnşallah güzeldir ama manzara nefis. Buraya yarın gün içinde kesin çıkmak lazım. Bu ada gerçekten çok ucuz gibi. Şimdi ahtapot ızgara her zaman gibi. Ben söyleyeyim bu sefer tek başıma. 3 tane bacak var ve inanılmaz bir fiyat 12 euro. İnanamadım. Birçok adada ucuz ama bu kadarını da beklemiyordum. Tadını merak ettim. Tam sevdiğim gibi. Her zamanki gibi Yunan salatamız var. O da 7,5 euro. Uzo 7,5 euro ve Murat böyle keçi eti söyledi. Makarna var yanında. Sadece 10 euro. Gelen porsiyonun büyüklüğünü görmeniz lazım. Valla ben bugün çok yürüdüm dağlarda, çok acıktım. O yüzden bunu söyledim ama direkt sana dedim yani. Gelince direkt patates söyleyeceğim diye düşünüyordum ama yani yarım kilo et geldi neredeyse. Bayağı da bir makarna geldi. Çok değişik yani, hiç bu kadar beklemiyordum. Tadı da çok iyi yani, et yumuşacık falan. Salata da çok iyi. Uzo'nun fiyatına 7,5 euro dedim ama yanlış anlaşılmasın. Kadehin fiyatı değil o. 20'lik Uzo'nun fiyatı. Biz geçen hafta Bozcaada'daydık. Orada benzer 20'lik rakılar 859 TL'den başlıyordu. Bu ada var ya, gerçekten tam huzur adası. Böyle evimizin önünde oturduk, biralarımızı aldık. Buonanotte. Sonra muhabbet ediyoruz böyle. Tarif edemiyorum değil mi? Çok huzurlu değil mi ya?
Yani Balkonumuzun önündeyiz, böyle sandalyeleri attık. hafif hafif böyle dalga sesleri geliyor. İnşallah size de nasip olur. Ama hala İngilizce konuşan birini bulamadık. Nasıl yaşıyorlar onu göstereyim bakın. Şurada bizim ev sahibi ablalar. Onlar da bizim gibi böyle sandalye atmışlar. Eş dostları gelmiş muhabbet ediyor. Başka köşede gördük. Mesela market var ya, onun önünde de böyle bir grup sandalyesini atmış. Sohbet muhabbet ediyor. Herhalde akşamları böyle geçiriyorlar ama kışın nasıl onu merak ediyorum. İnşallah yarın konuşacak birini bulursam soracağım. Huzurlu bir sabahtan günaydın arkadaşlar. İlk iş olarak hemen şurada bir denize gireceğim. Bizim Murat da spora başlamış bile. Sonrasında hemen onun yanına gidip ona katılırım herhalde. Çünkü neredeyse bir aydır doğru düzgün spor yapamadım. Bazı kişiler böyle yerleri çok sıkıcı buluyor. Aman ne işim var orada, insan yok, gece hayatı yok vesaire diye. Gerçekten anlamıyorum yani. Benim için şu: sabah kalkmışım, denize girip çıkmışım. O kadar keyifli ki yani, bunun huzuru hiçbir şeyde yok ve insana inanılmaz iyi geliyor. Bakın yani bizden başka neredeyse şu an kimse yok. İnsanlar uyuyor herhalde erken saat olduğu için. Yani tarif edilemez bir şey. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum. İnşallah bir gün yolunuz düşerse buralara demek istediğimi anlarsınız. Şu anda kahvaltıya gidiyorum ama bu defa sizden ricamı videonun başlarında yapıyorum. Kanalımda abone sayım hala 36.000 ama videolarım çok daha fazla izleniyor. Bu neyi gösteriyor? Videolarımı izleyip de maalesef abone olmadığınızı gösteriyor. O yüzden sizden ricam şu anda videoyu durdurup hemen kanalıma abone olmanızı. İsterseniz televizyondan yapabilirsiniz, isterseniz elinize telefonunuzu alıp o şekilde yapabilirsiniz. Hazır telefonu elinize almışken bir de yorum da yaparsanız çok sevinirim. Bu da videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor ve beni çok motive ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben evde işlerle güçlerle uğraşırken kahvaltı saati bitmiş kafenin. Neyse ben de sadece kahve söyledim kendime. Bu 3 euro sanırım. Menü tam Americano diye yazmadığı için anlamıyorum ama kafe 3 euro diyordu. Bir de böyle gittim bakkaldan kruvasan aldım. 1.70 euro. Bu arada bakın yeni bir gemi daha geldi adaya. Küçük bir ada, 200 kişilik ama çok fazla feribot geliyor. İlginç gerçekten. Eylül sonunda bile bu kadar böyle feribot gelmesi güzel bir şey. Çünkü bu adaya muhtemelen bu gıda ürünleri vesaire bu feribotlarla geliyor. Böyle kışında muhtemelen devam ettiriyorlardı. Yani bu turist gelmesiyle ilgili değil. Sanırım devlet böyle subvanse ediyor buraya gelen feribotları. Şimdi limana 700 metre mesafedeki Spilya plajına yürüyoruz. Adada hemen hemen her yere yürüyerek gidilebiliyor. Zaten çok fazla yol yok. O yüzden araç da pek yok. Daha çok motorlar görüyoruz. Onlar da herhalde yukarıya çıkarken kolaylık olsun diye kullanılıyor. Neyse, Agatonisi'ye ulaşımla ilgili de bilgi vereyim. Biz öncelikle Kuşadası'ndan Samos'a geçtik. Samos'ta da Pitogarion limanından buraya geldik. Samos'a aynı zamanda Seferihisar'dan da feribotlar var. Kuşadası Samos feribotuna 57 euro verdik gidiş dönüş ve yol 1 saat sürüyor. Samos'ta Pitogarion'dan buraya ise 35 dakika sürüyor yol ve ücreti sadece 7 euro, şaka gibi. Böyle dolmuş gibi bir feribotla geldik ki zaten ücreti de bindikten sonra ödedik. Küçücüktü. Leros Express diye bir firmanın feribotu. Buraya ulaşım için bir diğer seçenek de Bodrum'dan Leros'a geçmek. Turgut Reis'ten feribotlar var sanırım. Yine oradan da Leros Express ya da diğer firmaların feribotlarıyla bu adaya geçebilirsiniz. Tabii bu noktada yine fiyata dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Kuşadası'ndan Samos feribotu neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Yani zaten bu Yunan adalarının feribot fiyatları son yıllarda inanılmaz arttı. Mesela yıllarca 20 euroydu Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek. Önce 30 euro yaptılar, sonra 40 euro yaptılar, sonra 50 euro ve bunlar 3-4 sene içinde oldu. Yani inanılmaz bir artış var ve ben bunu hiç normal ve iyi niyetli
gerekli bulmuyorum maalesef. Vize konusuna gelelim. Yunanistan'a giriş yapabilmek için Türk vatandaşları olarak Schengen vizemizin olması gerekiyor. Yeşil pasaportunuz varsa vize olmadan da gelebilirsiniz. Kapıda vize maalesef burada geçmiyor. Kapıda vize arkadaşlar sadece Türkiye'den direkt sefer olan adalarda geçerli. Bunu da burada not düşmüş olayım. Yurt dışı çıkış harcı saçmalığına da değinmesem olmaz. 700 TL'ydi biliyorsunuz, zaten çok zamlı bir fiyattı. 1000 TL'ye çıkarıldı Cumhurbaşkanlığı kararıyla ve muhtemelen yılbaşında yeniden değerleme oranı da yine artacak ve 1250 TL civarına çıkacak. Dünyada eşi benzeri olmayan bir vize. Türkiye dışında sanırım sadece İran'da var. Biz vatandaşlar olarak neden böyle bir çıkış vizesi ödüyoruz? Yani bu bir hizmet değil, kolluk görevi, pasaport kontrolü. Böyle bir şey için harç alınamaz. Zaten harç alınsa bile bu kadar yüksek olamaz. Bunun adı vergi. Vergi alınıyorsa da tüm vatandaşlardan alınmalı. Sadece yurt dışına çıkanlardan değil ya da senede bir kere alın yani. Her çıkışımızda niye alıyorsunuz? Su sıcaklığı çok soruluyor. Eylül'ün sonundayız. Ona rağmen gayet sıcak ve bakın böyle sakin bir koy. Bizden başka bir tek şu arkadaki Türk teknesi var. Bir de başka bir konuya dikkatinizi çekeceğim. Bakın bu Yunanistan'da hemen hemen tüm sahillerde ılgın ağaçları var böyle. Bunlar rüzgara ve tuzlu suya dayanıklı çok güzel gölge yapan ağaçlar. Bizde nedense sadece Datça'da vesaire çok az yerde böyle var. Biz de bunlardan bol bol eksek hiç fena olmaz. Plajlarda hayat kurtarıcı rol oynuyor. Konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şurada bank var. Bu adaların birçoğunda böyle en güzel noktalara hep bank koyuyorlar ki insanlar gelsin burada keyif yapsın, otursun. Böyle çok hoşuma gidiyor. Bizim örnek almamız gereken şeylerden bir diğeri. Buraya elektriğin nasıl sağlandığı da merak ettiğimiz konulardan biri. Şu sokak lambalarına güneş enerjisi panelleri koymuşlar. Diğerinde eğer konuşabilecek birini bulursam soracağım genel sorularımı ama hala İngilizce konuşacak birilerini bulamadım. Yukarıda köy merkezinde belediye binası varmış. Belki orada İngilizce konuşan birilerini bulabilirsem onlarla konuşacağım. Yine dün akşam yemeği yediğimiz tepelerdeki tavernaya gidiyoruz. Yunanistan'a gelmeme rağmen bunca yıldır bir Yunanca öğrenemedim. 15-20 işe yarar kelime dışında. Ama okumayı öğrendim. Size de onu göstereceğim. Bakın üstte Megalo Horio yazıyor. Yani büyük köy. Horio köy demek. Bakın bildiğim şeylerden. Altında Mikro Horio Katoliko. Paralia plaj demek. Şurada. Paralia Spilias. Bu bizim gittiğimiz plaj. Spilya kelimesini de biliyorum. Mağara demek. Mağara plajı. Demek ki orada bir mağara var. Biz görmedik ama Mikro Horio şu taraftaki küçük köy. Aios Yannis o da herhalde kilise filan anlamına geliyor. Böyle havamı da atmış olayım. En azından okumasını biliyorum. Keşke biraz konuşabilseydim de insanlarla röportajda yapabilseydim. Yürürken boş durmayıp başka bilgiler de vereyim. Agatonisi'ye Türkçe'de eşek adası diyoruz. Peki neden bu ismi kullanıyoruz? Çünkü haritasına baktığımız zaman şekli eşeğe benziyor. Bizdeki bir diğer ismi de Küçük Koyun Adası. Herhalde koyuna da benzetenler oldu zamanında. O yüzden bu isimleri vermişiz. Yürürken anlatmaya devam edeyim. Bakın burada bir elektrik santrali var gibi. Ama ben yine de merak ediyorum elektrik nereden geliyor, nasıl üretiliyor? Anakaradan mı acaba yoksa rüzgar elektriği falan mı? Burada da adanın kilisesi var. Galiba Aios Yannis dedikleri burası. İçine de bir bakayım aslında hemen.
Murat anlata bitiremeyince ben de aynısından söyledim bugün. Dün keçi demiştim. Bu aslında kuzuymuş ve gerçekten arkadaşlar yumuşacık. Acaba abla böyle önceden bekletiyor falan bunu. Nasıl bu kadar yumuşacık olabiliyor? Olmuş da şeyde ısıtıyor. Ben içeri girdiğimde mikrodalgada ısıtıyor gibiydi sanki ama bilmiyorum. Önden yaptı ama Önceden yapmış olması lazım zaten bunu. evet bayağı lezzetli gerçekten. 10 numara ve yarım kilo hakikaten. Şu anda adanın plajlarından bir diğerine yani Çagari plajına gidiyoruz. 1.7 kilometre mesafede ve giderken de Megalohoryon'un yani Büyükköy'ün etrafından dolaşılıyor ve bakın burada 2 tane böyle saha gördüm. Sadece 200 kişilik bir adada hem halı sahanın hem de böyle basketbol sahasının olması gerçekten çok takdir edilesi bir şey. Medikal merkez tabelası gördüm. Herhalde bizdeki sağlık ocağı gibi bir şey oluyor olabilir. Hatta bakın şurada bir ambulans bile var. Bayağı eski gibi ama en azından ambulans da var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Yönümü değiştirdim. Murat plaja indi bile. Belki konuşacak birilerini bulabilirim orada. Boşuna gelmişim. Saat 1'e kadar açık oluyormuş. Olmadı yarın sabah gelirim diyeceğim ama yarın da cumartesi yine açık olmayabilir de neyse ben yine de bir şansımı denerim. Bu vesileyle Megalohoryo köyünü de gezmiş oluyoruz. Şu an meydanına denk geldim galiba. Hemen gösteriyorum. Bakın burada da adanın haritası işte eşeğe benzeyen şekli. Gerçi burada pek benzetemedim ama normalde bakınca benziyor. Belediye binasını bulmaya çalışıyordum. Belki orada birini bulurum diye. Sonra az önceki videodaki teyze böyle kapıya doğru geldi. Çok anlaşamadık ama Google çeviriden söylediğine göre 100 yaşındaymış. Maşallah dedim. Vallahi iyi duruyor 100 yaşına göre. Çok da güler yüzlüydü ama anlaşamadığımız için belediyeyi yine de bulamadım. Aa tamam buldum. Şurada. Dimarhio. Bu da Yunanca bildiğim kelimelerden çünkü her yerde yazıyor Dimarhio diyor. Hemen gösteriyorum. Belediyede de kimse yoktu. Tabii saat böyle 4'e gelmek üzere. Burada hem mesai erken bitiyor sanırım hem de bu siesta olayları falan var. Neyse ben hala bulamadım kimseyi. Ama en azından size köyü gezdirmiş oldum. Köyde neler var neler yok. Hepsini birlikte görmüş olduk. Bir başka kilise de burada var. Bu daha büyük hatta. Burada da deniz güzel ama taşlı böyle giriş. Bir de az da olsa kestaneler de vardı. Buraya da yürüyüş yapmak istiyorsanız gelinir ama sabah gittiğimiz plaj buradan kat kat daha güzel ve bizim evin önündeki plaj da öyle. Bu teyzeyle karşılaştık. Gelin oturun diyor yanına. Oturalım ama anlaşamıyoruz. Kala. Teyzem. Türkiye, Simirni. Türkiye. Türkiye, Simirni. Türkiye işte. Aha, Türkiye'den geldik. Ne kurt? Şurada da genç arkadaşımız var. Teyzem. Öyle. Patmos. Patmos. İnne edo. Sen Patmos. O şey edo. Patmos façi. Aha. Edo ne? Ne dagat. Agatonisi. Ne to pedis. Samos. Bak Kuşadası. Ne? Samos. Ne? Agatonisi.
Ne? Teyzenin ama başörtüsü de bizim Anadolu başörtüsü gibi. Bakın bütün her şeyleri bize benziyor zaten. Biz şimdi teyzeyle konuşurken Vagelis koşa koşa geldi. Şimdi bize gösteriyor. Herhalde eve gitti, annesinden istedi. İsmi ne? Yes. Name? Yes. Name? Yes. İsmini öğrenemedik ama güzel böyle börekli bir şey gibi. Bakalım tadına, bir tanesini versene bir. Efaristopoli. Sen Vagelis, o? Marusho. Maruso. Teyzemin adı da Maruso'ymuş. Maruso teyze. Bakayım ben de. Tatlı. Mama mı yaptı? Senin mama. Ellerine sağlık. Efaristo dediğimizi ilet. Bakın köyün burada PTT'si var. Hemen şurada okulu da var. Size artık köydeki her şeyi neredeyse göstermiş oldum. Bakın hemen okulun yakınlarında bir de böyle bir yer var. Burası da 1-14 yaş grubu çocuklar için oyun alanıymış. Onu bile düşünmüşler. Agatonis'i de İngilizce bilen birilerini bulamadım ama 7-8 sene önce filan Sakız Adası açıklarında Pısara diye yine böyle 200 nüfuslu başka bir adaya gitmiştik. Orada da hem böyle taverna sahibi İngilizce biliyordu hem de orada görevli öğretmen ve doktorla tanışmıştık plajda. Onların anlattıklarından ben size biraz bilgi vereyim. Bu adalardaki okullarda bizim eski köy okulları gibi şey yapılıyormuş. Sınıflar işte 1 ile 3. sınıfa atıyorum aynı öğretmenler. 3 ile 6'ya aynı öğretmenler bakıyormuş. Bir de mesela bizde doğu görevi var ya, işte öğretmenler, memurlar, doktorlar doğudaki şehirlerde, ilçelerde görev yapma zorunluluğu. Burada da bu küçük adalara aynı durum var ama galiba zorunlu değil de daha teşvik, yani maaş olarak vesaire sanırım teşvik veriyorlar. Vergi indirimleri oluyor gibi durumlar oluyor diye biliyorum. Genelde böyle 1-2 doktor oluyor ya da işte 2 tane 3 tane falan öğretmen oluyor. Burada da şimdi internette biraz araştırmaya çalıştım. ChatGPT'ye sordum Yunanca kaynaklardan. Galiba adada böyle 5-6 tane ilkokul öğrencisi, 2-3 tane ortaokul, 2-3 tane de lise öğrencisi varmış. Muhtemelen birçoğunuzun aklına sağlık ocağı yeterli mi diye geliyordur. Çünkü gördüğünüz gibi yaşlı nüfus da çok fazla burada. Onu da işte Patmos vesaire gibi adalarda tanıştığımız Yunan arkadaşlar anlatmıştı. Haftanın böyle adanın büyüklüğüne göre 2 ya da 3 günü Atina'dan ya da yakında büyük yer neresiyse doktorlar geliyormuş ve uzmanlık alanına göre işte yaşlı insanlar ya da gençler, hasta olanlar onlara tedavi oluyormuş. Acil durumlarda da sanırım helikopterle en yakın adaya ya da en yakın yeterli hastaneye taşınıyorlar. Bakın vallahi araştırmacı gazeteciliği elden bırakmıyorum. Elimdeki bilgilerle size bilgi vermeye çalıştım ama ben yine de umutluyum. İnşallah birilerini bulacağım böyle İngilizce konuşan. Kendi köyümüze geldik. Deniz kenarı, en sevdiğim yeri burası adanın. Burada da böyle bir butik gibi, dükkan gibi bir yer var ama daha çok galiba turistler için. Çünkü hep böyle yazlık kıyafetler. Yolu düşenler buraya da uğrayabilir. Benim çok ilgimi çekmiyor. Bugün yepyeni bir tavernaya geldik. Tam böyle deniz kenarından merdivenle çıkılan bir yer. Farkına bile varmamışız böyle bir yerin. Neyse haritadan bulup geldik. Gerçekten çok beğendik. Burada karidesli makarna çok lezzetli ve sadece 12 euro. Kalamar söyledik 13 euro. Yarım litre şarap söyledik. Onun ücreti de 8 euro. Ve Yunan salatası da 8 euro. Ama lezzetlerden memnun kaldık. Tepelerde oldu. Şu an belli olmuyor ama manzara gündüz eminim burada güzeldir. Gündüz vakti de gelmek lazım buraya. Her zaman olduğu gibi yine ikram geldi. Bu sefer lokma getirdiler. Onların deyişiyle lokmades. Bakıyorum hemen tadına. Güzel ama bizimkiler kadar çıtır değil. Yemekleri güzeldi ama bu bence vasat. Günaydın arkadaşlar. Bu sabah da tabii ki uyanır uyanmaz bu güzel denizin tadını çıkardım. Sonra biraz da güneşlendim. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Gerçi Murat önden gitti. Dün akşam yemek yediğimiz yere. Sonra bugün saat 3'te de feribotumuz var. Artık döneceğiz memleketimize.
Bu arada Instagram'a kaldığımız evden bir Reels videosu atmıştım. Daha 1,5 günde 3,5 milyonu geçti izlenmeler. Onu da buraya koyarım. Tabii soranlar olmuş. Son dakika adaya vardıktan sonra yer yoksa diye. Şimdi böyle şeyler tabii ki riskli oluyor. Biz yapıyoruz hep ama yer bulamama riskini de almak gerekiyor. Ama dediğim gibi ben size kaldığımız yerin telefonunu vesaire yazacağım ve e-mailini. Onun dışında bir de bu küçük adalarda kalacak yerler rezervasyon sitelerinde yok ama Google haritalarda baktığınızda konaklama yerleri çıkıyor. Sadece telefonla ulaşabiliyorsunuz. Onda da İngilizce bilme ihtimalleri düşük. Yani dediğim gibi bu işler biraz riskli ama sonu güzel oluyor. Şunu da ekleyeyim hemen. Geldiğimiz tüm mekanların isimlerini de video altındaki açıklamaya yazacağım. Muhakkak göz atın. Kahvaltıya geldik. Normalde burada omlet varmış sadece. Onun ücreti de 6 euro yazıyordu. Ama ben çırpılmış yumurta söyledim. Üstüne peynir ekleyin, yanına zeytin koyun, domates koyun diye. Vallahi yaptılar da. Önce tadına bakacağım, sonra eklemek istediğim bir şey var. Çok da güzel yapmış. Ben bir de böyle uzun uzun tarif ediyorum. Az pişmiş olsun şu bu filan diye. Uğraştılar sağ olsunlar. Buna kaç euro yazarlar bilmiyorum. Herhalde 6-7 euro yazarlar. Portakal suyu da taze sıkılmış. 3,5 euro. Söylemek istediğim şu. Bunların sahipleri gerçekten karı koca, ikisi de o kadar güler yüzlü insanlar ki. Hatta dün babaları da vardı herhalde. Çocukları da geziniyor filan. Çok sevdim gerçekten bunların sahiplerini. Zaten buradaki çoğu insan, bir tane kafe hariç, onu söyleyeceğim sonra, herkes inanılmaz güler yüzlü. Bir tek o kafenin sahibi, neden bilmiyorum. Hani bu kahve içmeye gittim yani. Bir tek o biraz böyle çok gülümsemiyor, şey yapmıyor. Geri kalan insanları çok sevdim ben bu adada. Arkadaşlar nihayet adada İngilizce konuşan birini buldum. Az önce de bahsettiğim bu restoranın sahiplerinin babası, ismi Marcos. Kendisi 70 yaşındaymış. Adayla ilgili sorular soracağım ona. So I'm very curious about the life here. Like in summer it's so nice. How is it in winter? Also nice. It's up to you how you feel here. I mean, it is good to have relax, and the atmosphere it's make me calm. If you have work in the summertime, in winter you need quiet. How many people live here in winter? About 180. Oh, that's a lot. Yes. In winter. In winter Okay. time. And then important for us here we have everything fresh. The fish, the meat, the milk, the cheese. My friends saw some cows, even cows in the island. Cows, yes. I'm very used to the goats, but never saw a cow in such a small island. Yeah, before, many years ago, we have a lot cows, also donkeys. The No more donkeys? Now nothing. Ah. Because they need the people, the donkeys, for the land, for the things to bring to from the port to the houses or to the mini market. So are there any young people also staying in the island in winter? Okay, not so many. The most live from here. If they don't have work, they leave. Like my son now, he work in Davos, Switzerland, and stay here. My daughter, She's very nice. We met. and she have the business now. It was dream for me to make something here. So you told me you lived in Samos in for Samos 30 years. 40 years. 40 years, and you came back to your island. I have big fishing taverna. Still? Now I rent to Sabadi. And what made you come back to Agatonisi? It was a dream to come here. I know Agatonisi, any stone, have walked so lot before I'm young. I like to go for fishing. I think that we need. So, like, what do you do in a day here, in summer Now- or in winter? How is a day Now passing? I have 45 goat. Ah, wow. You see me every morning. I go to give food. I take milk for my grandchildren, and I make our cheese. Yeah, And then you I- make your own Yes, cheese. our Nice. cheese. And you have chickens as well. Chicken, oh, lot. So you eat even the eggs as fresh. Yes, and of course it's busy all day and every day. And you know what? You look so happy. I can see it in your eyes and face. Because people are thinking, oh, it's such a small island, maybe you get bored, but you don't seem to be bored. You do a lot of things. Never think. If I stay here, I'm really happy. For me, I have everything. I have another question. Many people ask me when I posted videos here, they ask how you deal with health issues. Like there is one little hospital, but is that enough? You never have to think about this.
If something happens, we have boat, Helicopter, the hospital. maybe. Helicopter also, if it's weather who they cannot come the boat. So no need to worry about it. But We also do the same Yes. thing in Turkey. So another question, like now I see so many boats are coming and leaving. So in winter, is it as often? I think till 25 of October they stop also. Maybe once a week even? Like from Samos maybe? Yeah, sometimes they come if the weather. I do love these islands, small ones, but I'm also thinking like them, oh, how life would be here. But when I talk to you now, I understand that it's not boring. Here for me, if the children bigger and they are finished from gymnasium, so they have to go to high school, you know, then they have to leave this the children. But there is a high school as well here, no? Here no high school. So primary school and secondary school. You mean university? University. Okay. Yes, So yes. high school you have here. All here. How many students are there in this? Very few. Very few, right? But there are teachers. How many teachers are there, for example? 8 teachers. 8 teachers in such a small island. So I also saw like football, We have also that. basketball, and so there are people to play it, young people. Yes. Cool. Thank you so much for all the information. Thank you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Marcos amca sağ olsun bize böyle ada çayı ikram etti. Faskomilo. 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 Yunanca Faskomilo deniyormuş. Efaristopoli. Parakalum. Parakalum. Bir şey diyeceğim. O kadar da güzel kokuyor ki bu. Burada çevreden toplamışlar bunları. Öyle söylediler. Kamerayı kapattıktan sonra Marcos amcaya şeyleri de sordum. Şu elektrik konusu. Burada kendileri üretiyormuş. Nasıl olduğunu çözemedim ama Dizelden işte elektriğe çeviriyor. dizelden elektriğe çeviriyorlar. Motorlarla. Suyu da burada denizin 25 metre altından alıyorlarmış ve tuzlu suyu tatlı suya çeviriyorlarmış. Diyor ki bizim ne elektrik problemimiz oluyor ne de su problemimiz. Gayet burada sorunsuz yaşıyoruz dedi. Bu minik adada olan her şeyi gösterdim ama unuttuğum bir şey vardı. Gider ayak, onu da göstereyim. Adanın bir de böyle küçücük, minicik bir benzinliği var. Bir videonun daha sonuna geldik. Burada hem Marcos amcanın anlattıklarını dinleyince hem şurada gördüklerimiz sakinlik, huzur. Arkadaşlar yaşam aslında bu. Yani bu sakinlik, huzur, doğal yaşam. Biz büyük şehirlere hapsolmuşuz. İhtiyacımız olmayan ihtiyaçları alma peşine düşmüşüz. Böyle bir hayat yaşıyoruz. Birçoğumuz farkında olmadan ama aslında ihtiyacımız olan tek şey bu. Sakinlik, huzur, doğa. Tabii birçok kişiye bu sıkıcı da görünüyor olabilir ama bilmiyorum, benim de aklım hep arada kalıyor. Yani böyle bir sakinlik mi yoksa gerçekten hani büyük şehrin nimetlerinden de faydalanmak mı? Belki de ikisini bir arada yaşamak. Bilmiyorum. Böyle size de mümkün olduğunca burayı anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim ve henüz kanalıma abone olmadıysanız video biter bitmez abone de olursanız ve videonun altına yorum da yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.